Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde Ferhat Encu var. Evet, Elimizdeki kaynaklar çeşitli biyografiler, haberler. Amacımız Ferhat Encu kimdir? Özellikle Roboski katliamının hayatındaki yeri ne? Siyasi duruşu nasıl şekillendi? Kürt siyasetindeki önemi nedir? Bunlara bakmak. Tamam, hadi biraz açalım konuyu o zaman. Ferhat Encu 1985 ya da 86 doğumlu, Şırnak, Uludere Roboski köyünden. evet yani Orta Su Köyü. Aynen. Hayatını kökten değiştiren olay da malum 28 Aralık 2011'deki Roboski katliamı. Evet, o gece Türk savaş uçakları Irak sınırında çoğu çocuk ve genç 34 sivili bombaladı biliyorsunuz. Bu kişiler yani sınır ticaretiyle geçinen köylülerdi aslında. Ferhat Encu içinse durum korkunç bir kişisel trajediydi. Tabii. Aralarında kardeşleri var, kuzenleri var. Tam 11 yakınını kaybetti o olayda. 11 kişi. Çok ağır. Çok ağır, evet. Devletin olayı yanlış istihbarat diye açıklaması ama sorumluların yargılanmaması da işin başka bir boyutu. İşte bu durumu Encu'yu hem bir adalet arayışçısı yaptı hem de Roboski davasının kamuoyundaki yüzü haline getirdi. Evet. Burada ilginç olan kişisel bir trajedinin onun nasıl kamusal bir mücadeleye ittiği aslında. Kesinlikle. Ve bu olaydan sonra doğrudan siyasete atılıyor değil mi? Haziran 2015, sonra Kasım 2015 seçimleri. HDP'den Şırnak milletvekili seçiliyor. Evet, aynen öyle. İşte burası da ilginçleşiyor. Mecliste sürekli Roboski'yi, Kürt sorununu, hak ihlallerini gündeme getirmiş. Evet, meclis konuşmaları bayağı ses getirmiş görünüyor kaynaklarda. Özellikle Roboski ile ilgili çok net tavır almış. Nasıl ifadeler mesela? Yani devleti doğrudan sorumlu tutan, hatta bazı kaynaklarda geçtiği üzere siz katilsiniz dediği veya gibi ben Roboski'de kardeşimin ve 33 yakınımın cenazesini parçalanmış bedenleriyle mezara koydum. Siz bu katliamın hesabını vermediniz gibi çok sert ifadeler kullandığı belirtiliyor. Anlıyorum. Bu üslup da doğal olarak hakkında fezlekeler hazırlanmasına yol açmış. Tabii çok sayıda fezleke var hakkında ve sonunda dokunulmazlığı da kaldırıldı bu yüzden. Evet, 2016'da diğer HDP'li vekillerle birlikte gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Suçlamalarda terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Aynen bu tür suçlamalarla. Hapis süresi konusunda kaynaklarda biraz farklılıklar var. Kimisi yaklaşık 2 yıl diyor, kimisi 6 yıl sonra 2022'de tahliye edildi diyor. Ama net olan şu ki önemli bir süre cezaevinde kalmış. Bu süreçte hem o korkunç kişisel kaybın acısı, hem siyasi baskı, yargılamalar, hapis, bütün bunlarla mücadele etmiş. Peki kaynaklar bu zorluklar karşısındaki duruşu hakkında ne diyor? Geri adım atmış mı? Hayır, tam tersi. Kaynaklar onun bu süreçte geri adım atmadığını, aksine bir direniş ve adalet sembolü haline geldiğini vurguluyor. İlginç. Özellikle Roboski'nin unutulmaması, devlet şiddetinin teşhir edilmesi konularında kilit bir rol oynamış. Yaşadığı onca acıya rağmen susmaması, yani bedel ödemeyi göze alması, onu Kürt halkı nezdinde farklı bir yere taşımış görünüyor. Bu da tabii şeyi düşündürüyor, yani böylesi bir baskı altında mücadeleyi sürdürmenin motivasyonu ne olabilir? Kesinlikle önemli bir soru bu. Peki tüm bunlara baktığımızda Ferhat Encu ne anlama geliyor? Nasıl özetleyebiliriz? Şöyle diyebiliriz sanırım, Ferhat Encu, Roboski katliamının ve adalet arayışının sembol ismi. Kendi de sık sık söylüyor ya, Roboski unutulmadı, unutturulmayacak diye. Evet, bu sözü çok biliniyor. Aynen. Ama sadece kendi ailesi ya da Roboski için değil, daha geniş bir perspektiften bakınca Kürt halkının maruz kaldığı haksızlıklara karşı daha genel bir adalet, onur ve insanlık mücadelesinin figürü olarak da görülüyor kaynaklarda. Yani kişisel trajedisi kolektif bir mücadelenin parçası haline gelmiş. Kesinlikle yaşadığı acılara rağmen susmayan, bedel ödeyen ve Kürt siyasetinde direnişin sesi olarak yer edinen bir profil çiziyor. Bugün Ferhat Encu'nun kişisel trajedisinden doğan siyasi mücadelesini ve zamanla nasıl bir adalet arayışı sembolüne dönüştüğünü elimizdeki çeşitli kaynaklar üzerinden anlamaya çalıştık. Evet, belki üzerine düşünmeniz için şöyle bir nokta bırakabiliriz. Kişisel bir yası, kişisel bir travmayı alıp bunu kolektif bir adalet mücadelesinin
itici gücüne dönüştürmek ne anlama gelir? Bu süreç hem o bireyin kendisi için hem de temsil ettiği topluluk için nasıl bir etki yaratır acaba? Bu da